18 Aralık tarihinde 108.7 seviyesinden alımımızı yapmıştık ve şu anda %125 karlılık durumundayız TAV Havalimanları hissesinde. 25 Mart haftasında 12.75 seviyesinden aldık. 1 Nisan haftasında 12.25 seviyesinden aldık ve şu anda %54 karlılığımız var PC İletişim hissesinde. 2023 Aralık ayı kapanışında almıştık 46.24 TL fiyatla ve şu anda %90 karlılık durumunda Vestel hissesi. Peki bunları nasıl yapıyoruz? Bir yere ayrılmayın. Intromuzdan sonra buradayız. Merhaba arkadaşlar, Hisselongçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum arkadaşlar. Sevdiklerinizle huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Evet arkadaşlar, bu videomuz her hafta cumartesi günü yaptığımız ucuz hisseler, cazip hisseler stratejimizden biraz farklı olacak. Nasıl farklı olacak? Yine ucuz hisseler stratejimize göre uygun hangi yeni hisseler var? Bunu hep birlikte filtreliyor olacağız. Ama bu videomuzda ben borsada alım satım yaparken ne yapıyorum? Nasıl hareket ediyorum? Tüm ayrıntılarıyla size aktarmak istiyorum arkadaşlar. Ve ayrıca yatırıma bakış açınızı değiştirecek öyle bir bilgi vereceğim ki arkadaşlar. Belki de önümüzdeki dönemde yatırım kararlarınızı değiştiriyor olacak. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Ve ayrıca bayram tatili boyunca sizlerden istek olarak gelen hisselerin analizlerini paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Bu yüzden yorumlara hangi hisselerin analizinin yapılmasını istiyorsanız yazın arkadaşlar. Bayram tatili boyunca bunların analizlerini ama videoyla ama topluluk sekmesinde paylaşıyor olacağım. Şimdi arkadaşlar ben borsada yatırım yaparken ne yapıyorum? Şöyle tek tek size açıklayayım. Şimdi arkadaşlar benim borsada hisse alıp satarken 3 farklı stratejim var. Bunlardan biri uzun vadeli strateji, diğeri orta vadeli strateji. Bu orta vadeli strateji dediğim sizlerle her hafta yaptığımız ve Williams yüzde aralığı indikatörünü kullandığımız ucuz hisseler stratejimiz arkadaşlar. Ve son olarak da kısa vadeli alım satım yaptığım bir stratejim var. Bunların hepsinden şimdi tek tek bahsedeceğim. Öncelikli olarak uzun vadeli stratejimden bahsedeyim. Şimdi mesela bunu TAV Havalimanları hissesinde gösterebiliriz. Uzun vadeli stratejimde aylık grafikte çalışıyorum ve RSI Combo indikatörünü kullanıyorum. Göstergeler kısmında RSI diye arattığınızda RSI Combo indikatörü çıkıyor. Bunu ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada 50 seviyesine bir yatay çizgi çekiyoruz. 50 seviyesine yatay çizgi çektik ve 50 seviyesinin altında kaldığı aylarda bütçemizden ayırdığımız eşit miktarlarla toplama yapıyoruz arkadaşlar. Bakın TAV Havalimanları hissesi Şubat 2020'den başlayıp Kasım 2020'ye kadar 50 seviyesinin altında kalmış ve ondan sonra gelen yükselişi şu an günümüze kadar bir daha 50 seviyesinin altına düşmediğini görüyoruz ve şu anki fiyatımıza baktığımızda %1574 seviyesinde bir yükseliş görüyoruz arkadaşlar. Muazzam bir yükseliş. Siz bu hisseyi 2020 yılında topluyorsunuz ve arkanıza yaslanıyorsunuz. Gelen karı cebinize indiriyorsunuz arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu kadar basit bir strateji ve çok iyi çalışan bir strateji arkadaşlar. Özellikle Türkiye borsasında. Şimdi mesela son dönemde Vestel listesinde böyle bir fırsat oluşmuştu arkadaşlar. Hatta o dönemde bunun ben videosunu da çekmiştim. O videonun da kartını şuraya yukarıya bırakıyorum. Oradan ulaşmak isteyen arkadaşlar ulaşabilirler. Şimdi Vestel listesinde de aynı şekilde bakın 50 seviyesine bir yatay çizgi çektik. Bakın burada Aralık 2023'te yani 2023 yıl sonu kapanışında Vestel listesinin bu konuda bir fırsat verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Ve sonrasında gelen yükselişte Vestel listesinde %90'lık bir karlılık durumu var. Çok güzel çalışan bir stratejidir arkadaşlar. Mesela Ereğli hissesinde bakalım. Ereğli hissesinde de bakın şuraya 50 seviyesine bir yatay çizgi çektik. Bakın Ereğli hissesinde de 2018 Ekim ayından itibaren dönem dönem 50 seviyesinin altına sarkmalar, dönem dönem 50 seviyesinin üstüne çıkma ve en sonunda şu bölgede yani 2020 Ağustos bölgesinde 50 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra bir daha da 50 seviyesinin altına düşmediğini görüyoruz. Belki burada toplama yaparken 10 defa, 15 defa, belki de 8 defa bilmiyorum. Şu anda da saymak istemiyorum. Sonuçta uzun vadeli yatırım yaptığımız için bunun çok bir önemi yok arkadaşlar. 2018 yılı Ekim ayından 2020 yılı Temmuz ayına kadar toplamanızı yapıyorsunuz. Bakın o dönem boyunca hisse yatay seyretmiş arkadaşlar. Resmen yatırımcısında bir bıktırma çabası oluşmuş. Fakat 2020 yılında şu 50 seviyesinin üzerine attıktan sonra çok güzel yükseliş geldiğini görüyorsunuz. Şöyle hesaplarsak %572 yükseliş yaşanmış arkadaşlar. Harika bir yükseliş uzun vadeli stratejimizde. Uzun vadeli olarak bunu yapıyorum arkadaşlar. Peki diyeceksiniz ki hocam tamam iyi hoş güzel 50 seviyesinin altında kaldığı aylarda toplama yapıyorsunuz. Peki bu uzun vadeli stratejide 50 seviyesinin altına düşeseye kadar parayı nerede değerlendiriyorsunuz? Onu da diğer stratejilerde değerlendiriyoruz arkadaşlar. Benim asıl stratejim budur ve en çok kazandıracak olan strateji bu uzun vadeli stratejimdir. Ama bu uzun vadeli strateji fırsat vermediği dönemlerde yani güvendiğim hisseler, mali tablolar analizini yaptığım hisseler ve batmayacağını düşündüğüm hisseler 50 seviyesinin altına düşmediği dönemlerde diğer stratejilerimizde paramı değerlendiriyorum arkadaşlar. Peki diğer stratejiler nedir? Ona bakalım. Şimdi ucuz hisseler, cazip hisseler stratejimi en son anlatmak istiyorum. Onu zaten haftalardır hatta aylardır her hafta cumartesi günü sizlerle birlikte son durumuna bakıp inceliyoruz. Bu stratejiyi kanalımı takip eden, abone olan birçok arkadaş zaten biliyor. Şimdi diğer kısa vadeli stratejimizi bir anlatayım. Şimdi kısa vadeli stratejide trend takip ediyoruz arkadaşlar. Günlük trendler kırıldığında alımımızı yapıyoruz. Trend bozulduğunda da satıp çıkıyoruz. Yani burada amaç birkaç günlük ya da birkaç haftalık güzel kazançlar elde edebilmek. Burada da ne yapıyoruz? Hemen kısa vadeli stratejimize geçiyorum. Bu kısa vadeli stratejiyi isterseniz 4 saatlikte, isterseniz günlükte uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela Kardemir hissesi üzerinden anlatalım. Şöyle günlük grafiğe geçelim. Evet bu stratejide de Kaufman hareketli ortalamasını kullanıyoruz. Wheel Trend indikatörünü kullanıyoruz ve VIX Fix indikatörünü kullanıyoruz arkadaşlar. Ve ayrıca uyumsuzluklara baktığımız bir indikatörümüz var. Onu kullanıyoruz ve bunu çıkarıp bazen Nadaraya-Watson indikatörü, bazen de Ichimoku bulutunu bunun yerine ekliyoruz. Zaten sizlerden gelen istek hisseler analizini bu stratejiye göre yapıyorum arkadaşlar. Yani kısa vadeli olarak değerlendiriyorum sizden gelen istek hisseler teknik analizini yaparken. Şimdi arkadaşlar bu stratejide öncelikle bakın şurada olduğu gibi Wheel Trend indikatörünün ala dönmesini bekliyoruz arkadaşlar. Şurada
yeşil noktayı koymuş ve ala dönmüş. Daha sonrasında Kaufman hareketli ortalamasının yukarı yönlü kırılmasını bekliyoruz. Bakın burada Kaufman hareketli ortalaması yukarı yönlü kırıldığını görüyorsunuz. Şöyle yakınlaştıralım. Evet, şurada birinci gün kapanışını yapıyor. Burada ikinci gün kapanışını yapıyor. Fakat burada çok yakınında bir Fibonacci direnci var. Bu tip durumlarda alım yapmıyoruz. Çünkü buradan geri dönüş yapabilir. Bunun da kırılmasını bekliyoruz arkadaşlar stratejimize göre. Ve nitekim kırılmıyor, oradan geri dönüş yapıyor. Tekrar Kaufman hareketli ortalamasına kadar gevşeyip buradan desteğini alıyor. Ve sonrasında desteğini aldıktan sonra tamam diyoruz. Artık buradan giriş yapılabilir. Ve buradan alımımızı yapıyoruz. Ne zamana kadar yapıyoruz? Kaufman hareketli ortalamamız aşağı yönlü kırılasıya kadar. Bakın burada Kaufman hareketli ortalamamız 10 Haziran tarihinde aşağı yönlü ilk kapanışını yapıp ikinci mumda yeşil mum yapıyor arkadaşlar. İkinci mumda da kırmızı bir mumla kapanış yapmış olsaydı diyecektik ki tamam, hissemiz stata döndü ve elimizdekilerin gözünün yaşına bakmadan, diretmeden, inat etmeden satıp çıkacaktık. Çünkü kısa vadeli stratejide bizim paraya ihtiyacımız var arkadaş. Böyle aylarca zarar eden bir hissede oturma imkanımız yok. Eğer ki bu kısa vadeli stratejiyi uygulamak istiyorsak. Ve şurada şu noktaya bir dikkat çekmek istiyorum. İlk alıma girerken dedik ki bir trend indikatörü ala dönecek. Kaufman hareketli ortalaması yukarı yönlü kırılacak ve önünde direnç olmayacak. Önünde direnç olmasa bile şu altta gördüğünüz VIX indikatörü, yeşil değil de böyle gri çizgiler, eğer şu altta gördüğünüz kahverengi çizgilerle aynı seviyede ise, mesela şuralarda olduğu gibi, bakın şurada gri çizgilerin boyu çok kısalmış, kahverengi çizgilerle hemen hemen aynı seviyede. Burada biz hareketin güçsüzleştiğini anlıyoruz arkadaşlar. Yani sistemimiz ilk ala döndüğü zaman böyle bir güçsüzlük görüyorsak alım yapmıyoruz. Ya belli bir direnci geçmesini bekliyoruz. Aynı zamanda buradaki gri mumların uzamasını bekliyoruz. Ya da bir düşüş yapıp destek seviyesinden desteğini alıp şurada olduğu gibi tekrar yönünü yukarı çevirmesini bekliyoruz. Bu stratejimiz de böyle arkadaşlar. Ve şimdi her hafta olduğu gibi cazip hisseler, ucuz hisseler stratejimize göre bu hafta listemize eklenebilecek hangi hisseler var? Şöyle hep beraber bir araştıralım arkadaşlar. Öncelikli olarak Williams stratejimizi seçiyoruz. Evet, bu strateji nasıl uygulanıyor? Onu da şöyle kısaca bir hatırlatayım arkadaşlar. Şöyle indikatörlerimizi çıkartalım. Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak haftalık grafikte çalışıyoruz. Burası önemli. Günlük veya daha düşük periyotlardaki grafiklerde daha fazla yanıltıcı sonuçlar verecektir arkadaşlar. O yüzden haftalık grafiklerde çalışıyoruz. Göstergeler kısmına Kaufman yazıyoruz. Yazmaya başladığımızda zaten çıkıyor. Bu indikatörümüzü ekliyoruz ve ayrıca yine göstergeler kısmına Williams yazıyoruz arkadaşlar. Yazmaya başladığımızda zaten çıktı. Williams yüzde aralığı. Bunu da ekliyoruz. Evet, bu eklemeleri yaptıktan sonra öncelikle Kaufman hareketli ortalamasının ayarını göstereyim. Şuraya tıkladığımızda girdiler kısmında uzunluk 21 olacak arkadaşlar. Bunu kontrol edin. Zaten default olarak 21 gelir. Eğer ki farklı bir şey varsa 21 olarak değiştirebilirsiniz. Sonrasında Williams yüzde aralığı indikatörünün ayarlarını şöyle göstereyim. Girdiler kısmında uzunluk 10, kaynak kapanış. Zaman aralığının kapanmasını bekleyin. Tikli olacak. Stil kısmında tamamı tikli olacak. Üst band -10, middle level -40, alt band -90 olacak. Bu ayarları yaptıktan sonra stratejimize geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar stratejimizde şurada altta gördüğünüz kesik çizgiler -90 seviyesini, üstte gördüğünüz kesik çizgiler -10 seviyesini ifade ediyor. Şurada ikisinin arasında gördüğünüz yatay çizgi ise -40 seviyesini ifade ediyor. Evet, stratejimiz çok kolay. -90 seviyesinin altında yaptığı haftalık kapanışlarda ve aynı zamanda kırmızı düşüş mumu varsa toplama yapıyoruz arkadaşlar. Bakın 11 Mart, 18 Mart bu dönemlerde -90 seviyesinin altında kapanışlarını yapmış Kardemir hissesi ve biz de 25 Mart haftasında bu hisseyi fark etmişiz ve alımımızı yapmışız. Ve şu an baktığımızda da Kardemir hissesinde %29 hatta %30 diyebiliriz karlılığımız var. Şimdi alımı yaptık. Sonrasında ne yapıyoruz? -90 seviyesinin üzerinde haftalık kapanışlar gelmeye başladığı zaman Williams indikatöründe alımı bırakıyoruz arkadaşlar ve tutmaya devam ediyoruz. -10 seviyesinin üzerine attıktan sonra uyumsuzluk arıyoruz arkadaşlar. Mesela şurada olduğu gibi 13 Mayıs haftasından bakın 20 Mayıs haftasına geçerken fiyatımız yükseliyor. Fakat Williams yüzde aralığı indikatörü şurada gördüğünüz gibi yönünü aşağı çeviriyor. Bu tip bir durumda alım yaptığınız miktarın yarısını satıyorsunuz arkadaşlar. -10 seviyesinin üzerine geçtikten sonra bu uyumsuzluğu arıyorsunuz. -10 seviyesinin altında uyumsuzluk oluşsa dahi dikkate almıyorsunuz arkadaşlar. -10 seviyesinin üzerinde oluşacak olan her uyumsuzlukta elinizdekilerin yarısını satıyorsunuz arkadaşlar. Ve bakın biz satışı yaptıktan sonraki hafta düşüş gerçekleşmiş. Bu düşüş gerçekleşmeyebilirdi. Yükselişine devam da edebilirdi. Ama bu tip uyumsuzluklar oluştuğu zaman arkasından düşüşler gelebildiği için riske atmıyoruz. Kar alma amacıyla elimizdekilerin yarısını satıyoruz arkadaşlar. Peki elimizdekilerin tamamını ne zaman satıyoruz? Şu -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Evet, stratejimiz bu şekilde ve ayrıca bu stratejiyi uygulayacağımız hisseleri seçerken şu konulara özen göstermek gerekiyor arkadaşlar. Özellikle seçeceğimiz şirketler büyük şirketler ve batmayacağını düşündüğümüz şirketler olması gerekiyor. Yani güvendiğimiz şirketler olması gerekiyor arkadaşlar. Ve şu 3 koşulu yerine getirmesi gerekiyor. Birinci koşulumuz şirket zarar etmemesi gerekiyor arkadaşlar. En önemli koşulumuz zarar eden şirketle ortaklık sağlamıyoruz. Kar eden şirketle bizim işimiz var. Sonuçta amacımız kar etmek. İkinci koşulumuz fiyat kazanç oranı 20'den düşük olması gerekiyor ve son koşulumuz da piyasa değeri bölü defter değeri oranımız 5'ten küçük olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu hafta için bu stratejiye uygun hangi hisseler var? Hangi hisseleri listemize ekleyebiliriz? Şöyle hep beraber bakalım. Evet, TradingView uygulamamızın ilk açılış sayfasına girdiğimizde şurada sol tarafta 3 tane yatay çizgi göreceksiniz. Burada ürünler kısmına girdiğinizde takipçiyi seçiyoruz arkadaşlar. Takipçinin içerisinde de hisseleri seçiyoruz. Evet, açılan ekranda şurada artı butonu var. Artı butonuna Williams yazıyoruz arkadaşlar. Williams yüzde aralığını seçiyoruz. Şurada bir gün olarak geliyor. Bunu hafta olarak değiştiriyoruz. Şurada periyot kısmını 10 yapmamız gerekiyor aslında bizim stratejimize göre. Fakat bu filtreleme ekranında bunu değiştiremediğimiz için 14 olarak kalıyor. Bunu hisseleri listemize ekledikten sonra tek tek kontrol ediyor olacağız. Bu şekilde filtremizi ekliyoruz. Daha sonra şu yandaki küçük oktan manuel kurulum diyoruz ve şurayı küçük olarak değiştirip şu kısmı da -90 yazıyoruz. Ve uygula diyoruz arkadaşlar. Karşımıza 90 tane hisse çıktı. Her zaman için diyorum ki seçimlerinizi öncelikli olarak BIST 30 hisselerinden yapın arkadaşlar. Ve buradan BIST 30'u seçiyorum. BIST 30'u seçtiğim zaman karşıma 4 tane hisse çıktı. Bunlar Borusan, Alarko, Kontrol Matik ve Hektaş hisseleri. Burada Alarko ve Kontrol
Otomatik ve Hektaş zarar ediyor. Bunu biliyorum. Daha önceki videolarımızdan bakmıştık zaten arkadaşlar. Borusan da zaten listemizde var. Dolayısıyla BIST 30'da listemize ekleyebileceğimiz bir hisse yok arkadaşlar. Bu yüzden BIST 100 kısmına geçiyorum. BIST 100'de neler var ona bakalım. Evet, BIST 100'de 17 tane hisse çıktı arkadaşlar karşımıza. Burada daha önce listemize eklemediğimiz hisseler var. Şimdi ben bunları uzatmamak için hemen diğer tarafa geçiyorum. Ben bunları listemize eklemiştim arkadaşlar. Şurada alt kısımda hatta tek tek şirketler zarar ediyor mu, etmiyor mu? Ve FK oranları, piyasa değeri bölü defter değeri oranları nedir? Onları tek tek kendim inceledim. Burada videoyu uzatmamak adına tekrardan göstermiyorum. Şu hisseleri ekledik arkadaşlar. Yeni eklenenler kısmında görüyorsunuz. Şimdi burada eklediğimiz hisselerde Konya, şuraya kırmızı bayrak koymuşum. Kırmızı bayrak zarar ediyor anlamına geliyor arkadaşlar. Konya hissemiz, Konya Çimento hissesi. Zarar ettiği için stratejimize uygun bulmuyoruz. Listemizden çıkartıyoruz. Şuradaki mavi bayraklarda ya piyasa değeri bölü defter değeri 5'ten büyük ya da FK oranı 20'den büyük olan hisseler. Bu hisseler zarar etmiyorlar. Fakat şu anda stratejimiz için uygun seviyede değiller. Bu yüzden bu hisseleri de çıkartıyorum. Evet, elimizde 3 tane hisse kaldı arkadaşlar. Bayram sonrası borsa açıldığında alım yapabileceğimiz, orta vade için toplayabileceğimiz 3 tane yeni hissemiz oluştu. Bunlar Doğaç, Agrot ve Tukaş hisseleri arkadaşlar. Şöyle açtığımızda bakın Doğaç hissesi -90 seviyesinin altında geçen hafta kapanışını yapmış. Biz bunu fark etmemişiz. Çünkü geçen hafta sadece BIST 30 hisselerine bakmıştık ve oradan da Tüpraş ve Odaş hisselerini bulmuştuk zaten arkadaşlar. Dolayısıyla BIST 100'e bakma ihtiyacı duymamıştık. Bu hafta BIST 30'da bulamadığımız için BIST 100'e de bakma ihtiyacı duyduk ve Doğuş Otomotiv hissesini fark etmiş olduk. Şu an geçen hafta kapanışından bir miktar yukarıda da olsa buradan alım yapabiliriz arkadaşlar. Buradan ben ilk alımımızı ekliyorum Doğuş Otomotiv hissesine. Bakalım daha önce nasıl bir performans vermiş. Şöyle baktığımızda 23 Ekim 2023 haftasında bir haftalık kapanış yapmış -90 seviyesinin altında. Daha sonrasında 27 Kasım 2023 tarihinde -90 seviyesinin altında bir haftalık kapanış yapmış ve sonrasında gayet güzel bir yükseliş gelmiş. Şöyle baktığımızda %56, %60 bu seviyelerde güzel bir yükseliş yaşanmış arkadaşlar Doğuş Otomotiv hissesinde. Agrot'a bakalım. Evet, Agrot hissesinde de geçtiğimiz hafta yine aynı şekilde -90 seviyesinin altında kapanışını yapmış. Bu hafta biraz yükselmiş. Olsun, burada da alım ekleyebiliriz. Şirket zarar etmiyor. FK oranı ve piyasa değeri bölü defter değeri oranlarımız güzel. Dolayısıyla stratejimize uygun. Burada bir alım ekliyorum arkadaşlar Agrotek hissesine. Tukaş hissesine bakalım. Tukaş hissesinde de burada bu hafta stratejimize uygun hale geldiği için alımımızı ekliyorum. Bakın -90 seviyesinin altında haftalık kapanışını yapmış. Daha önce de aslında burada Mayıs 2024, 27 Mayıs 2024'te -90 seviyesinin altında kapanış yapmış. O zaman fark etmemişiz. Şimdi fark ettik. Çok önemli değil. Burada ilk alımımızı ekliyoruz arkadaşlar. Bakın Tukaş hissesinde de -90 seviyesinin altında geçen sene Ekim aylarında kapanışlar yapmış. Hatta sonrasında düşüşe devam etmiş. En son Aralık 2023'te -90 seviyesinin altında düşüşleri bitirdikten sonra şöyle baktığımızda ortalama şu seviyelerdir diye tahmin ediyorum. %28'lik bir karlılık getirmiş. Bu hafta listemize ekleyeceğimiz yeni hisselerimiz bunlar. Mevcut hisselerin son durumuna da ayrıca bakacağız arkadaşlar. Fakat buna bakmadan önce videonun başında bakış açınızı değiştirecek bir bilgiden bahsetmiştim. Onu da videomuzun ikinci bölümünde anlatacağım. Ve ayrıca videomuzun ikinci bölümünde listemizde mevcut eklemiş olduğumuz ucuz hisselerin son durumunu inceliyor olacağız. İkinci bölüme geçmek için videonun sonundaki kartlara tıklayarak geçebilirsiniz. Veyahut da açıklamalar kısmında ikinci videonun linkini bırakıyorum. Ona tıklayarak da geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.